Bir harita düşünün. Öyle bir harita ki, resmi keşfinden tam 300 yıl önce buzlarla kaplı Antarktika kıyılarını göstermiş olabilir mi? Ya da daha da ötesi, insanlık tarihinin derinliklerinde kaybolmuş, unutulmuş medeniyetlerin sırlarını fısıldıyor olabilir mi? Bugün, kayıp hikayeler de sadece bir coğrafi belge olmanın çok ötesine geçen, sırlar ve spekülasyonlarla örülü bir hazineyi, Piri Reis haritasını ve onun çözülemeyen gizemlerini keşfe çıkıyoruz. Acaba bu harita, Osmanlı'nın bilge amirali Piri Reis'in elinden çıkmış bir kehanet miydi, yoksa çok daha eski, kayıp bir bilginin günümüze ulaşan cılız bir yankısı mı? Peki kimdi bu sırların taşıyıcısı olduğu düşünülen Piri Reis? O sadece usta bir denizci ve Osmanlı donanmasının korkusuz bir amirali değildi. Aynı zamanda keskin bir gözlemci, titiz bir araştırmacı ve döneminin önde gelen kartograflarından biriydi. Dünyaca ünlü eseri Kitab-ı Bahriye, Akdeniz'in tüm limanlarını, adalarını ve geçitlerini detaylarıyla anlatan bir başyapıttı. Bu eser bile tek başına Piri Reis'in nedenli derin bir bilgi birikimine sahip olduğunu kanıtlar nitelikte. Ama onu dünya çapında bir gizemin merkezine oturtan eseri, şüphesiz ki 1513 tarihli o meşhur dünya haritası oldu. Takvimler 1929 yılını gösterdiğinde, İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tozlu rafları arasında adeta bir zaman kapsülünden çıkmışçasına bir hazine bulundu. Ceylan derisi üzerine rengarenk mürekkeplerle çizilmiş, detaylı notlar ve egzotik hayvan figürleriyle süslenmiş bu parşömen parçası, Piri Reis'in imzasını taşıyordu. Harita Avrupa ve Afrika'nın batı kıyılarını, Atlas Okyanusu'nu ve Güney Amerika'nın doğu sahillerini büyük bir ustalıkla resmediyordu. Ancak asıl fırtına, haritanın güney ucunda yer alan ve kimsenin anlam veremediği o kara parçasıyla kopacaktı. İşte burası, Piri Reis haritasını bir anda komplo teorilerinin ve alternatif tarih anlatılarının odağına yerleştiren kısım, Antarktika. Evet, yanlış duymadınız. Haritanın alt kısmında uzanan bu kara parçası, şaşırtıcı bir şekilde, Antarktika'nın resmi keşfinden tam 3 asır önce çizilmiş gibi duruyordu. Daha da ilginci, Amerikalı tarihçi Profesör Charles Hapgood'un öne sürdüğü gibi, bu çizimler Antarktika'nın buzlarla kaplanmadan önceki halini, yani binlerce yıl önceki kıyı şeridini mi gösteriyordu? Hapgood'a göre, Piri Reis, çok daha eski, belki de son buzul çağından kalma haritalara ulaşmış olabilirdi. Elbette bu teoriye karşı çıkanlar da oldu. Kimileri bunun Patagonya kıyılarının bir uzantısı olduğunu, kimileri ise bir tesadüf ya da yanlış yorumlama olduğunu savundu. Ama sorular hala baki. Piri Reis, o dondurucu kıtanın varlığından nasıl haberdar olmuştu? İşte bu noktada kayıp hikayelerin tam kalbine iniyoruz. Piri Reis'in kayıp kaynakları. Amiral haritasının kenarına düştüğü notlarda bu eseri oluştururken yaklaşık 20 farklı haritadan yararlandığını bizzat belirtir. Bunların arasında Kristof Kolomb'a ait olduğu söylenen, ancak günümüze ulaşamamış bir harita ve asıl merak uyandıranı, Büyük İskender zamanından kalma olduğu iddia edilen kadim haritalar da vardı. Düşünebiliyor musunuz? Milattan önce 4. yüzyıla tarihlenen, belki de İskenderiye Kütüphanesi'nin külleri arasında kaybolduğu düşünülen bilgiler. Bu kadim haritalar gerçekten var mıydı? Hangi unutulmuş uygarlıkların bilgisini taşıyorlardı? Ve en önemlisi, o paha biçilmez kaynaklara ne oldu? Piri Reis, insanlığın kayıp hafızasına açılan bir kapıyı mı aralamıştı? Haritanın gizemleri Antarktika ve kayıp kaynaklarla da sınırlı değil. O dönemin teknik imkanları düşünüldüğünde, bazı bölgelerin, özellikle Afrika ve Güney Amerika kıyılarının şaşırtıcı bir doğrulukla çizilmiş olması, bilim insanlarını hala hayrete düşürüyor. Kullanılan projeksiyon sistemi, yani küresel yüzeyin düzleme aktarılma biçimi de döneminin çok ilerisinde bir anlayışa işaret ediyor. Elbette bazı anormallikler, modern haritalarla tam uyuşmayan adalar veya abartılı çizilmiş kıyı şeritleri de mevcut. Ancak bunlar, haritanın dayandığı ana kaynakların ne kadar eski ve belki de farklı bir dünya anlayışına ait olabileceği sorusunu daha da güçlendiriyor. Piri Reis haritası, bilim dünyası için hala sıcak bir tartışma konusu. Bir yanda, haritayı dönemin bilgisi ve denizcilik becerileriyle açıklamaya çalışan, hatalarını ve doğrularını rasyonel bir zemine oturtan bilimsel yaklaşımlar var. Diğer yanda ise haritanın sırrını çok daha derinlerde arayan, kayıp medeniyetlerden, efsanevi Mu ya da Atlantis gibi miras kalmış bilgiler içerdiğini, hatta dünya dışı bir kökene sahip olabileceğini öne süren alternatif teoriler, her ne kadar bu son iddialar kanıtlanmaktan uzak olsa da, haritanın etrafını saran o yoğun gizem perdesi bu tür spekülasyonları da beraberinde getiriyor. Sonuç olarak,
Piri Reis haritası elimizde duran somut bir gerçek, ancak taşıdığı sırlar hala çözülmeyi bekleyen bir bilmece. O, sadece bir ceylan derisi üzerine çizilmiş kıtalar ve denizler bütünü değil, belki de insanlık tarihinin karanlıkta kalmış, unutulmuş veya unutturulmuş sayfalarına açılan bir pencere. Piri Reis, bizden saklanan hangi kadim bilgilere ulaşmıştı? O esrarengiz kaynak haritalar gerçekten var mıydı ve eğer öyleyse, şimdi neredeler? Bu sorular zihinlerimizi kurcalamaya devam edecek gibi görünüyor. Kayıp hikayelerde bu gizemli yolculuğa bizimle çıktığınız için teşekkürler. Bir sonraki kayıp hikayede buluşmak üzere. Merakla kalın.